see everyone this morning. Bugün herkesi görmek güzel. You know, every day is holy unto God. Biliyorsunuz ki her gün Tanrı için kutsaldır. All of God's creation is special unto God. Ve Tanrı'nın yaratılışı onun için özeldir. But I am particularly happy to see you. Ama özellikle ben sizleri gördüğüm için memnunum. I was wondering about some of you. I see you have arrived while I was setting up front. Burada otururken bazılarınız hakkında düşünüyordum ve gördüm ki siz de vardınız buraya. How great it is to feel the presence of God. Tanrı'nın huzurunu hissetmek ne kadar harika bir şey değil mi? There is nothing better. Bundan daha iyi bir şey yok. There is nothing to compare to being in the house of God or in His presence. Tanrı'nın huzurunda ya da evinde olmayı kıyaslayabileceğimiz hiçbir şey yoktur. There are people today in trouble that would love to be here. Burada olmayı çok isteyen ve zorluklar içinde olan insanlar var burada. There are people in cities where there are no churches. Hatta bazı insanlar bazı şehirlerde, kilise olmayan şehirlerde There var. are people who are in jail or other places. Hapiste ya da başka yerlerde insanlar da var böyle. We are very blessed to be in the presence of the King. Amen. Kralın huzurunda olduğumuz için bizler bereketliyiz. We are very fortunate to be in the presence of royalty. Yes. Royalty. Krallığın huzurunda olduğumuz için bizler çok değerliyiz. We're blessed to have a translator, even if you don't know what he's saying. Tercümanımız ne söylediğini bilmiyor olsa bile olduğu için de burada olduğu için de minnettarız. Translate everything we say. Well, I comprehend it. Go ahead. There is a pattern to God. Tanrı'nın bir düzeni vardır. God has a plan. Bir planı vardır. And there is a way to come into God's presence. Ve Tanrı'nın huzuruna gelmenin belirli bir yolu vardır. There is a way that we can be closer to God. Tanrı'ya daha yakın olmamız için bir yol vardır. There is a formula or a plan of God to come into His church and to be close to Him. Onun kilisesine gelip ona daha yakın olmamız için bir formül, bir şey vardır. I want to begin reading in Psalms chapter 100. Mezmurlar 100'den okuyarak başlamak istiyorum. We have read this, we have quoted it, but I want to go here again. Bunu daha önce okuduk, ezberden söyledik ama tekrardan okumak istiyorum. David was a very special man to God. Davut Tanrı için çok özel biriydi. David had some mistakes. Davut'un bazı hataları vardı. But God chose to focus upon the things about David that he liked. Ama Tanrı Davut hakkında beğendiği şeylere odaklanabildi. David wrote songs. Davut şarkılar yazdı. He sang and played to God. Tanrı'ya şarkılar söyledi ve müzik çaldı. And this is one of his most famous psalms. Bu onun en ünlü mezmurlarından biridir. He says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Ey bütün dünya, Rabbe sevinç çığlıkları yükseltinler. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ona neşeyle kulluk edin, sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Know ye that He is the Lord our God, that He has made us, not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture." Bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz. Onun halkı otlağının koyunlarıyız. Everyone say enter. Herkes gir desin. Git. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin. Şükredin ona, adına övgüler sunun. For the Lord is good.
His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Çünkü Rab iyidir, merhameti sonsuzdur ve onun gerçeği kuşaklar boyunca sürer. Just in case you didn't understand, this is for us here today. Eğer bunu anlamadıysanız bu bizler için burada geçerlidir. It's not just for Israel. Sadece İsrail için It's değil bu. not just for the New Testament Ya da church. yeni anlaşmadaki kilise It's için değil not only sadece. for the day of Ya Pentecost. da sadece Pentekost günü için He değil. says this is for all generations. Bu bütün nesiller içindir. That doesn't leave anybody out. Yani bu hiç kimseyi dışarıda bırakmıyor. All lands, all people, all languages, all generations. Bütün halk, bütün insanlar, bütün diller, bütün nesiller. What he's saying here is we all sing. Yani dediği şu ki hepimiz şarkı söylüyoruz. We all pray. Hepimiz dua ediyoruz. We all give thanks. Hepimiz şükrediyoruz. And we all invite God's presence with these actions. Ve hepimiz bu yaptığımız eylemlerle Tanrı'nın huzurunu davet ediyoruz. We do pretty good in the singing part. Şarkı söyleme bölümünde biz bayağı iyiyiz. I think we don't all understand the praying part. Ama sanırım dua bölümünü hepimiz anlamıyoruz. It's not a mysterious thing. Bu gizemli bir şey değil. It's just a special word that tells us about talking to God. Bu sadece Tanrı'yla sohbet ettiğimize ait olan özel bir kelimedir. If I talk to you or you or you, it's called talking. Seninle konuştuğum zaman buna sohbet derler. But when I talk to God, it's called praying. Ama Tanrı'yla konuştuğumda buna dua denir. But it's no different. Ama arada fark yok. It's conversation between me and a friend. Benim ve bir arkadaşım arasındaki bir sohbettir bu. Now, we have some examples of prayer. Duaya ait birkaç örneğimiz var. We have pictures painted about people praying. İnsanların dua etmesiyle ilgili hatta resimler bile var. But there are many different ways to talk to God. Ama Tanrı ile konuşmanın birçok yolu vardır. And we should use all of them. Ve biz bunların hepsini kullanmalıyız. You know, you can be walking down the street Yolda yürüyor olabilirsiniz. and you see someone you know. Ve tanıdığınız birini gördünüz. You stop. Durursunuz. You say, hello, Merhaba dersin. what's going on? Neler yapıyorsun? It's good to see Seni you. görmek güzel. We need to do that with God sometimes. Bazen bunu biz Tanrı'yla da yapmalıyız. I said, we need to do that with God sometimes. Bunu Tanrı'yla da yapmalıyız diyorum. But sometimes when you're walking down the street and you see a beautiful rose, Bazen yolda yürürken güzel bir gül gördüğünüzde you see a beautiful sunrise. veya güzel bir gün doğuşunu gördüğünüzde Well, for my Iranian friends, it's a sunset. veya İranlı arkadaşlarımız için de gün batımı bu. I think a couple of my Iranian friends saw sunrise, but it was because they hadn't gone to bed yet. Sanırım birkaç İranlı kardeşim gün doğuşumu gördü çünkü daha henüz yatmamışlardı. Something reminds you of God. Size Tanrı'yı hatırlatan bir şey. It's time to take a moment. O zaman o anda bir vakit ayırmalısınız. God, I just want to say hello. Tanrım sadece merhaba demek istiyorum. I just want to say, you've been good to me. Bana iyilik yaptığını söylemek I istiyorum. just want to remind you, Lord, that I am thankful for all of your blessings. Bütün bereketler için teşekkür ettiğimi sana hatırlatmak istiyorum Rabbim. We don't have to go to church to talk to God, Biz Tanrı'yla sohbet etmek için kiliseye gitmek zorunda değiliz. but when we do come to church, Ama kiliseye geldiğimizde it's time to talk to God. Tanrı'yla konuşma vaktidir. You know, church is always and number one about being in the presence of God. Kilisede her zaman öncelik Tanrı'nın huzurunda olmakla ilgilidir. We come in Biz içeri geliriz. and we've not seen each other in several days. Birkaç gündür birbirimizi görmedik. Maybe it's been even months. Belki aylar bile oldu. And we're hi, it's good to see you. Hello, how are Merhaba, you? nasılsın? Seni gördüğüme sevindim deriz. And this is all good. Ve bu güzel bir şey. It's very acceptable Bu kabul edilebilir. until church service begins. Kilise servisi bu hizmeti başlayana kadar.
when the church service actually begins, Ve kilise toplantısı başladığında it is time to focus all of our energy upon God. bütün enerjimizi Tanrı'ya odaklama vakti gelmiştir. Our mind, Zihnimiz, our body, bedenimiz, our spirit. ruhumuz, It is time to focus everything onto God. her şeyi Tanrı'ya odaklama vaktidir. So what does that mean? Peki bu ne demek? It means it's time to turn off your cell phone. Telefonunu kapatma vakti. It's time to turn off your thoughts. Düşüncelerini kapatma vakti. If a friend comes in late, Eğer bir arkadaşınız geç gelirse, we can love them after service. ki toplantı bittikten sonra onlara sevgi gösterebiliriz. Amen. You see, there is something unique about a church service. Kilise toplantısıyla ilgili olan yegane şeylerden biri şudur. We are in the presence of royalty. Biz krallığın huzurundayız. We have come into the king's house. Kralın evine geldik biz. We have come to a very special place. Çok özel bir yere geldik. Can we not focus on him for an hour? Bir saat için ona odaklanmadan durabilir miyiz? Okay. Can we not forget about our problems for an hour? Bir saat boyunca problemlerimizi düşünmeden durabilir miyiz? Let me tell you what, the enemy is a thief. Size şunu söyleyeyim, düşman bir hırsızdır. He has a couple of tricks. Ve onun birkaç tane hilesi var. He doesn't have power over you. Sizin üzerinizde hiçbir gücü yoktur onun. He can't kill you. Sizi öldüremez. He can't break your legs. Sizin bacaklarınızı da He kıramaz. can't stop you from coming to church. Kiliseye gelmekten sizi But alıkoyamaz. he can stop you from worshiping. Ama sizi tapınmaktan He can alıkoyabilir. stop you from singing. Şarkı söylemekten He alıkoyabilir. can interrupt your time with God. Tanrı ile olan vaktinizi engelleyebilir. Oh, I've been there. We were in a home group, and a lady in the room had many problems. Biz bir ev grubundaydık. Evdeki bir bayanın birçok problemi vardı. And we were in the presence of God, and God was ministering. Tanrı'nın huzurundaydık ve Tanrı ders veriyordu. And there was hope for this lady. Ve bu bayan için bir umut vardı orada. Her phone rang, Ve telefonu çaldı. and she left. Ve çıktı gitti. Yo, do you hear me? Ne dediğimi dinliyor musunuz? You understand what I'm saying? Ne dediğimi anlıyor musunuz? He is a thief, and he will find a way to rob you. O bir hırsız ve sizden çalmanın yolunu He'll bulacaktır. find a way to steal your blessing if you let him. Eğer izin verirseniz sizin bereketlerinizi çalmanın yolunu bulacaktır. You know, we don't have a lot of crime in Istanbul. İstanbul'da çok fazla suç oranı yoktur. But if you go down into the tourist areas, Ama turistlerin olduğu bölgeye gidersen, there is a special criminal that hangs out there. orada dolaşan özel bir suçlu vardır. They're pickpockets. Onlar cepten çalan hırsızlar. If you're not watching, Eğer dikkat etmezseniz, they'll take whatever's in your pocket. cebinizde ne varsa alırlar. They're good at it. Bu işi iyi biliyorlar. I have watched them before. Ben onları izledim daha önce. A lot of times there'll be two of them together. This will be a lesson for you if you don't already know. Eğer bilmiyorsanız bu sizlere bir ders Two of olsun. them are Genelde together. iki kişidir onlar. One of them's acting like he's drunk, Birisi sarhoş gibi dolaşır and he bumps into you. ve sana çarpar. And while you're looking at him, Ve sen ona bakarken his friend is behind you. arkadaşı arkandan parasını alır. Huh? Right. And he has stolen. Yes. Ve çaldı işte sizden. It's easy to protect yourself. Kendinizi korumak basittir. You just have to know the enemy. Düşmanı tanımanız lazım. You have to know how the enemy operates. Düşmanın nasıl işlediğini bilmeniz lazım. If the enemy can change your thoughts in the middle of church service, Kilise toplantısının ortasında eğer düşman if düşünceyi he can cause your değiştirebilirse phone to ring in the middle of church veya service, kilise toplantısı sürecinde telefon if he çalmasını can cause sağlarsa some disturbance to distract you, seni dikkatini bozacak bir şey yaratabilirse just about the time that God is going to answer your prayer, ki o zaman tam zamanındaki Tanrı sana just about the cevap time that verecektir. God is going to bless you, Tanrı tam o zaman sana bereket verecektir. that's when the enemy will strike if you're not prepared. İşte eğer hazır değilsen düşman o anda sana saldırır. He's a thief. O bir hırsız, He's a liar. yalancı.
When we come into the church, Biz kiliseye geldiğimizde we want to give our whole energy to God. bütün enerjimizi Tanrı'ya vermek istiyoruz. You see, everything we're doing here is about God. Bugün burada yaptığımız her şey Tanrı hakkında. Oh, somebody sings good. That's Birisi güzel wonderful. bir şarkı söyleyince alkışlarız, harika deriz. But it's about God. Ama bu da Tanrı ile ilgili. It's about giving God glory. Bu da Tanrı'ya It's görkem about verir. bringing the presence of God into Tanrı'nın this room. huzurunu bu odaya getirmekle ilgili. It's about creating an atmosphere where someone who has a need can step into the water. Birisinin suya girmeye ihtiyacı olan kişi suya girebilsin diye atmosferi hazırlamakla ilgilidir. Not only do we not want to lose our blessing from being in the presence of God, but we also do not want to disturb others who need God's touch. Tanrı'nın huzurunda kendi bereketimizi almamak değil, biz sadece aynı zamanda bu odada bu bereketi alacak başka kişilerin dikkatini bozmamalıyız. Not only can the enemy make a phone ring, Düşman sadece bir telefonu çaldırmakla değil, he can make somebody start talking to you just when God's getting ready to bless you. tam Tanrı size bereket vermeye başlarken birisinin seninle konuşmasını da sağlayabilir. Huh? You know what I'm talking Ne about. dediğimi biliyorsunuz. You've been there. Siz de oradaydınız. Sometimes you're the one that's receiving the talking. Bazen sizinle konuşuyorlar, Sometimes you're the one doing the talking. bazen de konuşan sizsiniz. We need God's blessings. Bizim Tanrı'nın bereketine ihtiyacımız var. And God has given us a plan to know how we can receive those blessings. Ve o bereketleri nasıl alabileceğimize dair Tanrı bize bir plan You know, vermiştir. He's not going to hit you in the back of the head when you're not looking. Bakmadığın zaman kafana vurmayacak senin o. He's given us scripture to understand how to come into His presence. Onun huzuruna nasıl geleceğimizi anlamamız için bize ayetler vermiştir o. You see, when we create this atmosphere, Biliyorsunuz ki biz bu atmosferi then yarattığımızda it becomes easier to hear the voice of God. Tanrı'nın sesini duymak daha basit olur. You can hear the voice of God at home. Evde de Tanrı'nın sesini You can duyabilirsin. receive a blessing walking down the street. Yolda yürürken de bereket But alabilirsin. God has designed a plan for us to gather together Ama Tanrı bizlerin bir arada olması için bir plan yarattı. so that some of us who are stronger today can be the ones who are praying and carrying the load. Ki böylelikle aramızda güçlü olan kişiler bugün yükü onlar taşıyabilirler dualarıyla. So that those who among us are weaker can enjoy the presence of God with us. Ki böylelikle aramızda o anda güçsüz olanlar Tanrı'nın huzurunu bizlerle birlikte alabilirler. It is easier to touch God when we are in this atmosphere. Bu atmosferdeyken biz Tanrı'ya dokunmamız kolay. It's easier to receive a blessing when we're in this atmosphere. Bu atmosferdeyken bereketi almak basittir. Psalm 16, chapter 16, verse 11. Mezmurlar 16-11. He says, God will show me the path of life, and in His presence is fullness of joy. And at His right hand there are pleasures forevermore. Tanrı yaşam yolunu bana bildirirsin diyor. Ve bol sevinç vardır onun huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. You know, people go bankrupt gambling because they're trying to find some pleasure. Bazı insanlar sevinç, mutluluk ararken kumarhanelerde iflas ederler. There are people who drink until all of their money is gone, trying to find pleasure. Bazı insanlar sevinç arayacaklar diye bütün paraları bitene kadar içki There içer. are people who take drugs, trying to find pleasure. Bazı insanlar bu mutluluğu bulmak için uyuşturucu kullanırlar. Let me tell you, you don't have to have a casino. Size şunu söyleyeyim, bir kasinoya ihtiyacınız yok. You don't have to have carpet this thick and velvet curtains. Kalın bir halı ya da kadife bir perdeye ihtiyacınız You yok. don't have to have drugs and alcohol. Alkol ve uyuşturucuya ihtiyacınız yok. When we come into the church,
Biz kiliseye geldiğimizde when we create this atmosphere of praise and singing, övgü ve ilahilerle bu atmosferi yarattığımızda we are inviting the presence of God. Tanrı'nın huzurunu biz davet ederiz. And when the presence of God descends upon us, Ve Tanrı'nın huzuru üzerimize geldiğinde there is complete joy. ve full bir sevinç vardır. There is a fullness of understanding God. Tanrı'nın anlayışının fulluğu var. Tamamen Tanrı'nın anlayışı vardır. Okay. You know, sometimes we stand when we sing, Bazen biz şarkı söylerken ayakta or pray, or other veya things. dua ederken, başka şeyler yaparken. But I hope we're not just standing because it's our favorite song. Ama umarım sadece en favori şarkımız olduğu için ayakta değilizdir. I hope the reason that we stand is because we feel the presence of God. Umudum şu ki biz Tanrı'nın huzurunu hissettiğimiz için ayağa kalkıyoruz. I hope that we stand because we realize that God has come into the room. Tanrı'nın odaya geldiğinin farkına vardığımız için kalkalım diyoruz. I hope that we're standing because we understand that the healer and forgiver has entered into this place. Bağışlayan ve şifacının buraya geldiğinin farkına vardığımız için ayağa kalkalım diye That's umut why we ediyorum. stand. İşte bu yüzden ayağa We stand kalkıyoruz. because He is here. O burada olduğu için ayağa We kalkıyoruz. stand because forgiveness has arrived. Bağışlama geldiği için ayağa We kalkıyoruz. stand because healing has walked into the room. Şifa odaya girdiği için ayağa We kalkıyoruz. stand because the greatest power of the universe has arrived. Evrendeki en yüksek güç geldiği için ayağa And kalkıyoruz. He comes because we sing. Ve o da biz ilahiler He comes söylediğimiz için because geliyor. we pray. Dua ettiğimiz He için comes geliyor. because we lift our hands. Ellerimizi He kaldırdığımız comes için geliyor. because we invite Him. Onu davet ettiğimiz And için when geliyor. He arrives, Ve o geldiğinde we are in the fullness of joy. biz tamamen sevinçliyiz. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. You may have been to a football game. Futbol maçına gitmiş You olabilirsiniz. may have gone to a concert. Ya da bir konsere. You may have been in some large gathering. Ya da büyük bir toplantıya gitmiş olabilirsin. When you do these things, Bunları yaptığınızda you go to watch. izlemeye gidiyorsunuz oraya. But when you come to church, Ama kiliseye geldiğinizde you come to participate. burada yer almaya geliyorsunuz. There are no watchers in the kingdom of God. Tanrı'nın krallığında izlemeye gelen yok. We are all singers. Hepimiz ilahi We are söylüyoruz. all praisers. Hepimiz övgü We are all verenleriz. worshipers. Hepimiz We are tapınanlarız. all inviting Him. Hepimiz onu davet Because ediyoruz. all of us want to be in the presence of the Almighty. Çünkü hepimiz en yücenin huzurunda olmak istiyoruz. Amen. Everyone needs to talk to God Amen. at church. Kilisede herkesin Tanrı ile konuşmaya ihtiyacı var. Everyone needs to sing from their soul. Hallelujah. Herkes canından ilahi söylemelidir. Hallelujah. Amen. Everybody. Lord Jesus. Herkes. Because we're all together on the team. Çünkü bu takımda hepimiz beraberiz. We're all together a part of the family. Ailenin hep birlikte bir parçasıyız biz. I think we read the scripture. Sanırım bu ayeti okuduk. Maybe not all of it. Belki hepsini değil. It says, and when the day of Pentecost was fully come, Ki Pentekost günü tamamlandığında der, they were all in one place. hepsi tek bir yerdeydi. They all were thinking the same thing. Hepsi aynı düşüncedeydi. They were all desiring the same thing. Hepsinin arzusu birdi. And the next sentence, Ve bir sonraki cümle şöyle der. it says, and suddenly Birdenbire the heavens opened, gök and the açıldı. presence of God Ve descended. Tanrı'nın huzuru indi. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Let's Amen. do that again. Bunu bir daha yapalım. They were all in one place. Bir yerdelerdi hepsi. They all had one idea. Hepsinin tek bir fikri vardı. They all had one desire. Ve tek bir arzusu vardı That's hepsinin. what the singing is for. İşte ilahiler bunun That's için. what the praying is for. Dualar bunun için. To bring us all together in that place Hepimizi o bir yere getirmek where için. we are thinking about God, Tanrı'yı where düşündüğümüz we are yer. desiring God, Tanrı'yı arzuladığımız where we yer. are looking for His presence. Tanrı'nın huzurunu aradığımız yer. Because that's when He shows up. Çünkü o zaman da o gelir işte. Yes. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank
The enemy of our soul is constantly trying to destroy us. Canımızın düşmanı her zaman bizi yok etmeye çalışıyor. And you might think just because we come into church that that's not going to happen. Ama sadece kiliseye geliyorum diye bu başıma gelmeyecek diye düşünebilirsin. But it may happen more here than it does other places. Ama burada başınıza daha fazla gelebilir diye. Because the enemy knows you are about to receive something you need from God. Çünkü düşman senin Tanrı'dan bir şey The almaya hazır enemy olduğunu knows biliyor. if he can distract you that you will not hear from God. Düşman biliyor ki seni kafanı karıştırabilir ki Tanrı'dan duymayasın diyor. The enemy knows if he can divert your attention that you may not receive your blessing. Düşman senin dikkatini başka bir tarafa yönlendirebileceğini biliyor ki bereketini alamazsın. And he is trying to steal your time with God. Ve senin Tanrı ile olan vaktini çalmaya çalışıyor. Exodus chapter 3, Mısır'dan çıkış 3, verses 4 and 5. 4 ve 5'i okuyacağız. Let me just talk about this a little. Bunun hakkında biraz bir konuşalım. Moses was looking for God. Musa Tanrı'yı arıyordu. There was a great wind. Büyük bir rüzgar vardı. Güçlü bir rüzgar. Moses looked at the wind. Musa rüzgara baktı. God, are you there? Tanrım sen orada mısın dedi. God wasn't in that great wind. Ama Tanrı o rüzgarda. There was an earthquake another time. Başka bir zaman bir deprem vardı. Moses said, oh God, are you in this? The ground's shaking. Ve bu yer zelzele olduğunda Tanrım sen orada mısın dedi But Musa. one day, Ama bir gün Moses was walking through the desert. Musa çölde yürüyordu. And he saw a bush that was burning. Yanan bir çalı gördü. Yes. And he turned aside. Lord God. Verse 3 or verse 4 it says, and when the Lord saw that Moses turned aside, God called to him out of the burning bush and said, Moses, here I am. Ve Musa ona doğru döndü. Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalın içinden Musa, Musa diye seslendi. And God said, don't come any closer. Ve Tanrı daha fazla yaklaşma dedi. Take off your shoes. Çarıklarını çıkar. Because the place you are at is holy. Çünkü bastığın yer kutsal bir topraktır dedi. What was holy? Kutsal neydi orada? The Neydi? ground? Zemin miydi? The bush? Çalı mıydı? No. What was holy Hayır. was the presence of God. Kutsal olan Tanrı'nın huzuruydu orada. Hallelujah. That's where we want to go. İşte bizim gitmek istediğimiz yerde Every var. time we come to church, Kiliseye her geldiğimizde we want to come into the presence of a holy God. kutsal olan Tanrımızın huzuruna gelmek istiyoruz. Because that's where all of the hope is. Çünkü bütün umut burada. That's where all of the joy is. Bütün sevinç burada. That's where every promise of God is at. Tanrı'nın bütün vaatleri burada. It is in His holy presence. Onun kutsal olan huzurunda bunlar. Most important part of any church service. Kilise toplantısının en önemli parçası şudur. It's all important. Hepsi önemli But the most important, ama en önemlisi it's not the singing. ilahi söylemekte It's değil, not the praying. dua etmekte değil, It's not the offering. ondalıkta değil, And it's not the preaching. vaazda da değil. The most important part of the church service is the ending. Kilisedeki en önemli şey kilisenin sonudur. The altar service. Right. That's right. Sunaktaki, oh that's not same but okay. Sunaktaki hizmet. After we have done all of these things, Yaptığımız her şeyden sonra what has happened to my mind? benim zihnime ne oldu? It's become purified and focused on God. Tanrı'da odaklandım ve tazelendim. My spirit has been changed. Ruhum değişti. My attitude has been renewed. Tavrım yenilendi. My faith has increased. İmanım güçlendi. And I have come to a good place. Ve iyi bir yere geldim. And now it is time for God to minister to me. Ve şimdi Tanrı'nın bana ders verme zamanı. Amen. Amen. You understand what I'm saying? Ne dedim anlıyorsunuz ama?
It's after we have done all of these things. Bu şeylerin hepsini biz yaptıktan sonra This is where God Himself, not the singing, not the praying, not the preaching, this is when God begins to minister. yani ilahiler söylemek, dua veya vaaz değil ama burada Tanrı'nın kendisi ders vermeye başlıyor. You know, Satan says, Şeytan şöyle der. oh, he's through preaching, you can leave. Vaaz bitti, çık git. You ever heard that voice? Bu sesi siz duydunuz mu? It's not important. We've sang and he's preached. I can go. I don't have to wait for the İlahileri praying part söyledi, at vaaz the end. etti, sonunu beklememe gerek yok, ben gelebilirim. You ever heard that voice? Bu sesi hiç duydunuz mu? Yeah, I know you have. Duyduğunuzu biliyorum. I know where it comes from. Nereden geldiğini de biliyorum. It is the thief. Just about the time that God is going to move upon you. Tam Tanrı size geleceği zaman hırsız bunu yapar. The thief says, oh, I need a drink of water. Hırsız der ki senin bir suya ihtiyacın var. The thief says, oh, I need to go make a phone call. Ya da bir hırsız der ki git bir telefonla The konuş. thief comes Hırsız gelir and he wants to steal your blessing. ve senin bereketini çalmak istiyor. Hallelujah. But I want to tell you, Help us, Lord. Ama size şunu söyleyeyim. when we first come into the presence of God, we are not ready to receive. Biz Tanrı'nın huzuruna ilk geldiğimizde almaya hazır değiliz. When we first come into His house, we are not prepared to receive. Onun evine ilk geldiğimizde almaya hazır değiliz biz. When we first enter into His presence, we are not ready for Him. Onun huzuruna ilk girdiğimizde biz buna hazır değiliz. The singing and the preaching wash us. İlahi söylemeler ve vaaz bizi temizler. And His Spirit covers us. Onun ruhu bizi kaplar. And then we are ready to enter into the purity of His presence. Sonra da onun huzurunun saflığına biz girmeye hazırız. Not time to go to the bathroom or get a drink or go for... Lavaboya gitme vakti, diğer telefon etme ya da su alma vakti değil. Y'all hear me? Anlıyor musunuz? Amen. I'm telling you, this is when God wants to do something for you. İşte bu zaman Tanrı sizin için bir şey yapmak istiyor diyorum. Singing's important, preaching's important, İlahiler önemli, vaaz önemli. but only to prepare us, Ama bu sadece bizleri hazırlamak için. only to get us ready. Bizleri hazır kılmak için. Solomon built a mighty temple. Süleyman büyük bir tapınak kurdu. And on the day they dedicated the temple, there was a great performance. Tapınağa adadıkları gün büyük bir performans vardı. I think they, like 10,000 or 100,000 sacrificed cows and sheep. Belki 10 bin, yüz binlerce kurban verildi o gün. There were thousands of trumpeters. Binlerce trompet There çalanlar were vardı. soldiers with gold shields. Altından kalkanlı askerler vardı. But then there was a prayer. Ama sonra bir dua vardı. And the presence of the Lord descended. Ve Tanrı'nın huzuru üzerlerine geldi. So that the priest could no longer minister. Öyle geldi ki artık vaiz ders veremiyordu But kendisi. God, He Himself ministered. Ama Tanrı'nın kendisi ders verdi orada. You hear what I'm saying? Ne dediğimi dinliyor musunuz? Everything we do is in preparation for God to minister to us. Yaptığımız her şey Tanrı'nın bize ders vermesi için olan hazırlığımızdır. That's why we are here. O yüzden biz buradayız. I want to be in the presence of God. I Ben want God to Tanrı'nın talk to huzurunda me. olmak istiyorum. Ben Tanrı'nın benimle konuşmasını istiyorum. I want something to happen in my life. Hayatımda bir şey olmasını I istiyorum. want something from heaven. Cennetten bir şey istiyorum. I want something more than what I had before I came. Buraya gelmeden önce elimde olandan daha fazlasını istiyorum. I want the presence of God to touch me. Tanrı'nın huzurunun bana dokunmasını I istiyorum. want new hope and new faith.
Yeni umut, yeni iman I istiyorum. want the strength for tomorrow's problem. Yarının problemleri için güç istiyorum. I want the answer to tomorrow's situation. Yarınki durumlar için cevapları istiyorum. These are the things that God has prepared for us, Tanrı bunları bizler için hazırladı. and they usually come after the preaching. Ve genellikle vaazdan sonra gelir bunlar. Let's stand. Lütfen ayağa kalkalım. Turn your mic on. Shekinah glory, sweet perfume. We need your presence. We need you. Holy Spirit, fill this room, Spirit of God. Holy Spirit, Fill this place. Shekinah glory, sweet perfume. We need your presence. We need you. Holy Spirit, fill this room. Holy Spirit, fill this room. Shekinah glory, sweet perfume. We need your presence. We need you. Holy Spirit, fill this room. Holy Spirit, Holy Spirit, Shekinah glory, sweet perfume. Lord Jesus, we need you. Holy Spirit, touch us right now. Let the blessings of God be upon your people. Oh Lord, we need a touch of heaven, a renewing, a strengthening. Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.